Albert Camus'un Vebası. Bu kitap sadece bir roman değil, adeta bir uyarı. Hani o kendini yenilmez sanan, bize bir şey olmaz diyen bir şehir var ya, işte onun felakete nasıl adım adım sürüklendiğini göreceğiz. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Her şey o kadar normal başlıyor ki inanamazsınız. Kitap daha en başından Daniel Defoe'dan çok sarsıcı bir alıntıyla açılıyor. Bu sözler bize diyor ki bizi sadece dört duvar değil bazen korkularımız, içinde bulunduğumuz koşullar da hapseder. Bütün hikaye işte bu temel fikir üzerine kurulu. Hikayemizin geçtiği yere gidelim şimdi. Oran. Burası Cezayir kıyısında sıradan modern, hatta dürüst olmak gerekirse biraz sıkıcı bir Fransız liman kenti. Her şeyin ticaret ve alışkanlıklar üzerine kurulu olduğu bir yer. Oranı anlamak için ne olduğuna değil, ne olmadığına bakmak lazım. Güvercinlerin, ağaçların, bahçelerin olmadığı ve en önemlisi kuşkuların olmadığı bir şehir. Mevsimlerin bile sadece gökyüzüne bakınca anlaşıldığı, hayatın sorgusuz sualsiz bir rutinde akıp gittiği renksiz bir yer düşünün. Şehrin bütün ritmi bu aslında. İnsanlar alışkanlıkla çalışıyor, alışkanlıkla seviyor, hatta alışkanlıkla ölüyor. Burası hastalık ya da sürpriz gibi şeylere vakti olmadığına inanan, yarının bugünden farksız olacağını varsayan bir şehir. Evet, şimdi hikayenin başladığı o ana gelelim. 16 Nisan sabahı, işte bu sıradan tek düze dünya, küçücük ama bir o kadar da rahatsız edici bir olayla sarsılıyor. Her şey çok ama çok küçük başlıyor. Doktor Rieu bir sabah apartmanın sahanlığında ölü bir fare buluyor. O kadar. Kapıcıya söylüyor, kapıcı Mösyö Misel ise bunu rezil bir şaka diyerek geçiştiriyor. Hatta ısrar ediyor, bizim binada fare olmaz diye. Klasik bir inkar anı aslında. İlk başta evet, sadece bir fare. Tek bir anormallik. Ama sadece birkaç gün içinde o tek tük anormallik korkunç, bütün şehri saran bir manzaraya dönüşüyor. Rakamlara bakar mısınız? Sadece bir günde 6.000'den fazla ölü fare. Ve bu sayı artmaya devam ediyor. Günlük 8.000'lere ulaşıyor. Fareler artık saklandıkları yerden çıkıp insanların gözü önünde ölmeye başlıyor. Şehirde panik ve endişe artık zirveye çıkmış durumda. Tam da bu panik en tepe noktasına ulaştığında tuhaf bir şey oluyor. Fare istilası başladığı gibi gizemli bir şekilde aniden bitiyor. Ortalıktan kayboluyorlar. Ve bütün şehir derin bir oh çekiyor. Ama bu rahatlama çok kısa sürüyor. Çünkü son ölü farenin toplandığı aynı gün felaket bu kez rotasını insanlara çeviriyor ve ilk kurbanını buluyor. Hani şu en başta farelerin varlığını inkar eden kapıcı vardı ya, Monsieur Michel. İşte o inanılmaz bir hızla ilerleyen korkunç bir hastalığın pençesine düşüyor. Son anlarında ambulansa bindirilirken ağzından dökülen tek bir kelime var, fareler. Onun ölümü aslında krizin gerçek başlangıcı oluyor. Ve sonra o belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Yüksek ateş, heyelanlar ve en kötüsü o korkunç yumrular. Vücutta çıkan sert, ağrılı şişlikler. Bunlar tarihin en büyük dehşetlerinden birinin şaşmaz kadim işaretleri. Yeni vakalar ortaya çıktıkça Doktor Rieu ve onun tecrübeli meslektaşı Doktor Castell durumun farkına varıyor. Yetkililer adını koymaktan çekinse de onlar neyle karşı karşıya olduklarını gayet iyi biliyorlar. Doktor Castell'in şu sözleri durumu tüyler ürpertici bir şekilde özetliyor aslında. Diyor ki, herkes vebanın batıda yok olduğunu biliyordu, ölüler hariç. Bu sözler, hani o rahatlatıcı inançlarımızla acı gerçekler arasındaki tehlikeli uçurumu yüzümüze çarpıyor. İşte bu diyalog aslında romanın temel çatışmasını o kadar güzel özetliyor ki bir tarafta bürokrat Doktor Richard var, aman aşırı tepki vermeyelim, panik yaratmayalım. Diğer tarafta ise gerçekçi Doktor Rieu, adına ne derseniz deyin umurumda değil, tek amacımız var bu şeyin şehrin yarısını yok etmesini önlemek. Gerçekle inkarın savaşı resmen. Ama Rieu ve Castell gerçeği biliyor. Ve aralarında o korkunç kelime ilk kez fısıldanıyor, veba. Tabii yetkililer ne kadar isteksiz olsa da sayılar artık görmezden gelinebilecek gibi değil ve en sonunda o kaçınılmaz köklü önlemleri almak zorunda kalıyorlar. Çünkü ölüm sayısı artık katlanarak artıyor. Günde 16, 28, 32 şehrin hastaneleri dolup taşıyor. Artık yarım yamalak önlemlerin hiçbir işe yaramadığı acı bir şekilde ortaya çıkıyor. Sonunda o resmi telgraf geliyor. İçinde sadece birkaç kelime var ama orandaki her bir insanın hayatını sonsuza dek değiştirecek bir emir bu. Veba durumunu ilan edin, kenti kapatın. Ve şehir mühürleniyor. Kapılar kapanıyor, seyahat duruyor, aileler, sevgililer birbirinden ayrılıyor. Posta yasak, telefon hatları kısıtlı, dış dünyayla tek bağlantı 10 kelimeyle sınırlı soğuk telgraflar.
İşte bu noktada romanın ana teması değişiyor ve ortaya yepyeni bir duygu çıkıyor, sürgün. Oran halkı artık sadece vebanın mahkumu değil, aynı zamanda kendi evlerinde, kendi şehirlerinde birer sürgün. Ve tüm bu yaşananlar bizi kamusunun o can alıcı sorusuyla baş başa bırakıyor. Şehrin kapıları kapandığında, dünyayla tüm bağınız koptuğunda elinizde ne kalır? Asıl mesele bu işte.